Herkese merhabalar. Bugün sizleri güzel, çok iyi bir saç ekim sonucumla buluşturma günü olacak. Bugüne kadarki destekleriniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü abone sayımız her geçen gün artmakta. Beğenileriniz, yorumlarınız bunlar bizleri daha fazla insanlara ulaştırmakta. Doğru bir adres miyiz, değil miyiz? Herkese güzel bir şekilde cevap olmaktadır, destek olmaktadır. Takip et, beğeni, desteklerinizin yine devamını isteyerek şimdiye kadarkiler için teşekkür ediyorum. Hadi yaklaşın bakalım. Hastamızın önceki halinden biraz bahsedelim size. Genç yaşta bir hastamız. Hatta şöyle biraz ekranınızı yapalım. Bu yaşlardaki sıkıntımız var olan saçlarımız var. Şu bölümlerde görüyorsunuz. Tabi seyredildiği için düzgün bir şekil vermede problem oluyor. Biz onu orijinal doğal bir tasarımda, altın oranlı pırlanta tasarımla dizaynını yapıyoruz. Sonrasında şu bölgeye kadar ve artı tepe bölgesi bu şekilde. Bu bölgelerde sıklaştırma yapacağız. Tam aralarına girerek, denk getirerek bir işlem yapacağız. Hani burada sıklaştırmak için DHI kalem tekniği falan çok önerilir. Evet, haklılar da DHI tekniği bu noktada güzel iş görür ama DHI tekniğinde maalesef kayıplar fazla yaşanabiliyor. O yüzden çok tercih etmiyorum. Bir de ön hat tasarım yapılırken gerçek doğal bir tasarım çıkmıyor. Çünkü DHI'de her bir grafiti tek tek konuluyor. Elini çektiğinde o açıyı tekrar yapması çok zor. Ama Fouet tekniğinde elimi koyduktan sonra aynı yön ve ahenkte 15-20 kanal açarak daha güzel bir dizaynda ön hat tasarım çıkartabiliyoruz. Tecrübesi varsa kişinin, saç ekim uzmanının bu aralara da normal teknikte girilebilir. Sadece kalem tekniğine özgü bir şey değildir. Onu yapmak istedikten sonra uzman yapacaktır. Şimdi ön hat tasarımı, ara sıklaştırması ve tepeyi göreceksiniz. Bakalım biz öyle çeşitli tekniklere gerek kalmadan bu arkadaşımızda ne yapmışız? Hadi görelim bakalım. Evet, bir yıl önceki halimiz bu şekildeydi. Güzel bir çalışma sonrası ve şimdi sizlerle buluşturma anı. Evet, Muhammed Bey hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Seni böyle görünce daha mutlu olup. Şimdi takipçilerimiz için bir yakından çekimlerle ön hat doğallığı nasıl olur? Saç ekiminde bir ön hat demek ne demektir? Onları bir şöyle yakın çekimlerle takipçilerimin beğenisine bir sunalım. Şöyle kamera bazen zoomlamakta problem çekebiliyor arkadaşlar. O yüzden ben şöyle bir olalım. Şimdi burada önemli bir konu göstereceğim size. Kişinin eski saçları buralarda. Tek tük kalmış. Biz şimdi buraları tam baz alarak bu kadar aşağıya inersek ileriki yaşlarında kötü bir görüntü oluşturacak bir tabloya evrilmesini sağlayabiliriz. O yüzden bunları baza almayacağız. Böyle tıraşladıkça da daha güzel bir hale geldi. Ben şimdi üst taraflarını göstereyim. Bu şekilde. Bir de arkamızı dönebilir miyiz? Arkadan bakıldığındaki doğallığımızda gördüğünüz gibi ne diyorduk? Makyajlı mikrofouet sanatı. Bu bölgeleri alım yapıldığını anlaşılması çok zor dediğimiz seviyede olmuş oluyor. Şöyle tepe bölgemiz görüyorsunuz. Güzel bir oranda kapatıcılığı yakalamışız. Bu bölgesi saçın dönme bölgesidir. Burayı döne döne bir tasarımla orijinal doğal halini yakalıyoruz. Buralar normal doğal saçta da dipleri gözükür. Bu bölgelerimiz tepe bölgesi. Şimdi tepeye gelelim. Bu sıklık ya da bu saç seviyesi neden böyle oluyor? Hani anlatıyoruz ya, ormana yeryüzünden bakınca derinliğini göremezsiniz. Bu önden saçlarımıza bakmak gibidir. Şu şekilde göstereyim. Buradan derinlikleri göremezsiniz. Ama tepe bölgesinin hafif bir böyle bir seyrek gibi gözükme şansı ormana üstten bakmak gibi, yani ağaçları
tepeden görmek gibi böyle tek tek hepsini görürsünüz. Bundan dolayı ön tarafa yapılan saç ekiminin kapatıcılık efekti ile tepe bölgesinin arasında fark olacaktır. Tepe her zaman ikinci ya da üçüncü saçın kalitesine, kalınlığına göre değişecektir bu. Beklentiye göre de sıklaştırma isteyebilir. Daha uzun kullandığınızda daha iyi kapatıcılık sağlayacaktır. Yani şöyle güzel bir, daha parlak bir açıklığımız vardı tepe için. Ama şu anda gayet güzel toparlanmış görüyoruz. Bir de telefon çekerken daha da parlak yapıyor. Bunu da unutmayalım. Bana dönebilirsin Muhammedciğim. Evet. Şimdi daha önceki görüntümüzde şöyle yan yana kıyasladığımızda güzel bir değişimi sizler de gözlemliyorsunuz. Nasıl, memnun muyuz? Çok memnunum, çok teşekkür ederim. Peki. Şimdi muhabbetimizde detaylı bir şekilde konuşacağız. Tekrardan hoş geldin Muhammedciğim. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Bizler de inan seni böyle gördüğümüz için çok mutlu olduk. Harika bir saç ekim sonucu. Yani çok güzel olmuş durumdasın. Önceki halimizi hatırladığımızda bahsettiğimiz gibi güzel bir tasarım. Yaşından dolayı hani diğer bölümlerle zarar verme durumlarımız vardı. Hani saç ekimini yapsak mı yapmasak mı diye böyle biraz tereddütlerimiz olmuştu sende. Hatta önce bir yapmayalım demiştim. Evet. Daha böyle 32'li 33'lü yaşlar mı Evet. düşünsek demiştik değil mi? Bu konuda çok tereddütte kalmıştım. İyi hatırlattınız bunu da. Hatta siz de bu işin zor olan kısmının saçta olan insanlara karşı bunun daha zor bir şekilde yapılıyor olması. Çünkü saça zarar verme ihtimali olduğunu da söylemişti. Tüm bu riskleri göze alarak bunu yapmaya karar verdim. Yani tam çıplak olan bir alana saç ekmek en basit arkadaşlar. Yani genç yaşlardaki saç ekimi yapıp yapmama kararı biraz zor bizim açımızdan. Çünkü dökülme aşaması insanlarda 35 yaşına kadar devam ediyor hızlı bir şekilde. Sonrasında yavaşlıyor, 40'lı yaşlarda durmuştur diyoruz. Şimdi kendi saçlarımızın bir bölümü var. Bunların zarar görüp daha hızlı dökülme ihtimali yüksek 20'li yaşlarda. O yüzden öyle hassas bir oranda bir işlem yapılmalı ki tam olarak aralarına yavaş yavaş kanallar açılmalı. Bunu yapsak dahi dökülebilir ama daha garantör davranabilmek için aralarına böyle tek seninle bayağı bir uğraşmıştın. Evet. Çünkü senin en büyük korkularından bir tanesiydi. Ama beklemek de istemiyordun. Hı hı. Ben ona söyledim 33-32'li yaşlar falan mı düşünsek diye. O zaman 27 yaşındaydın. Hı hı. Şimdi 28'e girdik. Bir yıl geçti arada. Ve neredeyse hiç zarar vermeden kendilerimizin de katılmasıyla birlikte ekim saçlarının harika bir görsele ulaştın. O konudaki tereddütlerini de böylelikle yenmiş olduğumuzu gösterdik. Sizlerle de buluşturduk. Saç ekimi yapıldığını anlayabiliyorlar mı? Saç ekimi yapıldığını anlayamıyorlar. Ben söyledikten sonra gerçekten çok büyük bir farklılık olduğunu o zaman fark ediyorlar insanlar. Bu işin doğallığının da en önemli husus bu olduğunu söylemiştiniz zaten. Evet, o doğal sanat yani. Saç çıkarmak, saç bir şekilde çıkabiliyor ama bizleri en önemli noktada ayıran durum ön hat tasarımını yapabilmek. Ya hocam saçı zaten kaliteli, iyi. Buralar hani çok aşırı büyük bir çalışma olmamış diyebilirsiniz ki çalışması da güzel bir seviyede aslında. Yani sadece ön hat bile yapsak bu çok önemli arkadaşlar. Zaten o ön hattı yapabilmek onun böyle bir mısır tarlası gibi, şerit gibi değil de daha doğal ve estetik kalacak. Dışarıdaki bir gözün anlaşılması için çok zor seviyede anlaşılır olan bir durum yaratabilmek olay. Detayımız burada zaten. Sanat dememdeki amaç da bu. O dağlıkta kalması. Artı tepede seni rahatsız ediyordu. Tepe bölgesi de kritikti. Tepe tutmaz, başarılı olmaz falan diyenler var. Tepe tutar aslında arkadaşlar. Tepede de güzel, yani iyi bir tecrübe elden çıkarsanız tutacaktır. Lakin tepenin biraz önceki bölümde de anlattığım gibi yani
Bir nankör tavrı vardır, konumu vardır, nankör bir konumu vardır. Yani tepeyi biz dik açıyla görürüz, 90 derecelik bir açıyla. Yani şöyle diyelim, burası tepe kısmımız, burayı böyle dik açıyla görürüz. Ama ön tarafları 180 derecelik yatay açıyla görürüz. Buraya ektiğimiz saçın kapatıcılık efektiyle buranınkisi aynı olmak. Çünkü ormana yeryüzünden bakın, ağaçlardan derinliğini göremezsiniz. Ön tarafın görüntüsü buna benzer. Ormana üst taraftan, havadan bakın, ağaçları tek tek görürsünüz. Tepe kısmında böyle dik açıyla görmekten dolayı biraz seyrek gösterir kendisini. Tepe her zaman ikinci ya da saç inceliğine bağlı olarak kapatıcılı olması için üçüncü seanslarını dahi isteyebilir. Bizim Muhammed'de ise saç kalitesi güzeldi, iyi bir orta kalınlıkta. Onda birine tek seferde memnun edici bir seviyeyi yakalamışız. Müsaade ederseniz birkaç şey söylemek istiyorum İbrahim Bey. Bu saç ekimi ile alakalı birçok araştırma yaptım. İnternetten öncelikle sizi bulmadan önce de saç ekiminin doğru bir şekilde uygulanması, nerelerden nasıl sonuç alınacağı ile ilgili bir araştırma yapmıştım. Az önce İbrahim Bey'in de söylediği gibi tepe bölgesi, yani Vartex bölgesi dediğimiz alan kan dolaşımının çok daha az olduğu bir alan. O yüzden tutmaması... Yani biraz daha diğer bölgeye göre düşük seviyededir ama orada da kan dolaşımı vardır aslında. Bu da sebeplerden bir tanesi. Ben şunu da söyleyeyim, ben açıkçası böyle bir sonuç beklemiyordum. Yine altını çizerek söylüyorum. Ben tepe bölgesinden böyle bir sonuç almak adına böyle bir beklentim vardı ama bunu beklemiyordum. Yani bu kadar sık olabileceğini, başarılı olacağını bu kadar başarılı olacağını düşünmüyordum. Çünkü birçok yerde bunu yapıyorlar ve ben karşılaştırmasını yaptığımda çok iyi bir sonuç aldıklarını da görmedim. O yüzden doğru bir yerdesiniz. Ya bu videoyu izleyen insanlara şunu söyleyebilirim. Doğru adrestesiniz. Evet. Çünkü tecrübeli el olması bir defa çok önemli. Onu çıkartabilmek için tepe zor bir bölgemizdir. Gayet yerinde nasıl yapılacağını bilir ellerin dokunuşları ayrıcalık yaratır. Hani tecrübe dediğimiz ayrıcalıklı hissettirir ve ayrıcalık yaratır dememizdeki amaç bu. Tabii bunlar sayesinde, bunlar da az olmadı. Bizler de tabii belli bir seviyeye gelene kadar yoğun, meşakkatli süreçler de yaşadık. Bugün şimdi yani 25 binin üzerinde 30 binler civarında bir saç ekimi yönetmiş birisi. Artık onun sonucunda böyle daha doğal ve güzel bir estetiğe kavuşabiliyoruz. Gayet memnun edici bir süreçteyiz. Özellikle operasyona dair söylemek istediğin mesela insanlar ağır acıdan şikayetçi olabiliyorlar. Bizim hassasiyetimiz hangi seviyedeydi? İyileşme dönemin çok problemli oldu mu? Bu konulara dair artık tabii bir yıl geçti aradan hatırlayabiliyorsam onlardan da bahsedebilirsin bize. Tabii. Şöyle bahsedeyim. Saç dökülme problemlerim başladığında bu benim özgüvenimi de çok etkiliyordu. O yüzden hani en ufak bir rüzgarda bile saçlarımın savrulması benim kendime olan özgüvenimi etkiliyordu. Bir gün karar verdim. Saç ekimi yaptırmak için araştırmalara başladım. Aslında bir yandan da bu yönde bir korkum vardı. Çünkü insanlardan duyduğum kadarıyla bu işlemin çok sancılı, çok korkutucu ve uzun süreçli olarak yani insanı yıpratıcı düzeyde hani bilgiler verdiklerini gördüm. Açıkçası bu da biraz beni tedirgin etmişti. Daha sonradan bu işlemi yapmak için biraz araştırmalara başladım. İlk başta bu işlemi İstanbul'da yapıldığını gördüm. Kendim Bursa'da yaşıyorum ve Bursa'da yine ikamet ediyorum. İşim Bursa'da. Daha sonra İbrahim Bey'in YouTube'daki videolarını gördüm ve bu insanın diğer insanlardan ayıran özellik şuydu. Videolar yapıyordu. İlk başta işlemi yapmadan önce insanları, daha sonra da işlemi yaptıktan sonra ve bunu genel bir sürece yayarak karşılaştırmasını yaptığını ve bunun da bana biraz güvenilir olduğunu, güven verdiğini söyleyebilirim. Ve bu aşamalar sonrasında da İbrahim Bey ile ben iletişime geçtim ve kendisiyle görüştük. Kendisi sağ olsun benimle ilgilendi. Şimdi bu videoların en büyük özelliği yani ışık altında şeffaf bir şekilde hepsini size sunuyorum. Bütün detaylarını, saç ekim sonuçlarımızın böyle yakın çekimlerle ön hat tasarımını,
arka donör bölgesinin hangi seviyede kaldığını, bir tepenin hangi seviyede olacağını, yani tepeyi mesela en iyi vakalar gösterilir ya da tam böyle seyrek kalmış saçlar gösterilir. Ben de hepsi net böyle ortada ve sizlerin beğenisine sunuyorum. Çünkü herkes de aynı sonucu, aynı tabloyu almak mümkün değil. Bunda yaş, beslenme, yaşam koşulları, saçın inceliği, kalınlığı, saçın rengi, yani birçok sebep var. O yüzden kendimiz arasında kıyaslamaları çok fazla yapmamak lazım. Kendinizin önceki haliyle sonraki halini kıyaslamak en doğru seçenektir. Benzer taraflarınız varsa olabilirlik ihtimallerini görmek gerekiyor. Sende de yani beni izlediğindeki cezbedici nokta bu oldu. Güven duymanı sağlayan nokta bu. Yani bu kişi daha fazla ne yapabilir? Çünkü evet, ışıklı bir ortamda, yakın çekimlerde bütün detayları göstermiş. Sadece tek bir açıdan göstermemiş. İyi olan tarafını değil. Evet. Bütün her yeri, kafanın detaylarını sizlere veriyorum ki gerçek doğru noktayı nasıl yakalayacaksınız? Şöyle bir şey, şu an bu işin ehli bir insan olarak söylüyorum. Ben bunu geçen sene değildi, şu anlarda yaptırmış olsam belki de İbrahim Bey bana diyecekti ki ya Muhammed ben yoğunum. Belki bir süre bu saç ekimi için bana ileri tarihler verecekti. Gerçekten işinde çok başarılı biri ve ben onu gerçekten takdir ediyorum ve bir abi olarak da teşekkür ediyorum. Ne demek, ne güzel cümleler kuruyorsun. Yani her geçen gün tabii ki artık Bursa'ydı. Ben de İstanbul'dayım bu arada. Bütün bu büyük tecrübemiz falan hepsi İstanbul'da olmuştu. Ünlü bir medya patronunun abisinin hastanesinin saç ekim koordinatörlüğünü yapıyordum. Pandemiden sonra artık Bursa'ya geçtim. Bursa'da hizmet vermekteyim. Yani şu anda artık daha önceden, yani en az bir ay önceden randevularımız dolmuş oluyor. Hatta sezonda, kış dönemlerinin 2 ay sonrasına günler verebiliyoruz. O yüzden videolar şans eseri denk geldiyse lütfen bir an evvel iletişime geçin. Sonrasında hani gün ayarlamakta falan geç kalmış olmayalım. Yapmanız gereken tek şey şu: başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Sizlere bizzat benim tarafından hangi bölgelerinizde ekim olacağı, kaç bin greft yapılacağı ve fiyat hakkında bilgilendirmelerinizi yapıyorum. Bu videolar umarım sizlerin de beğendiği videolar oluyordur. Tabii bu yüzden desteklemeyi unutmayın. Daha fazla video çekmemiz için ne yapmanız gerekiyor? Buradan bir like'ınızı, bir beğeninizi alırız. Takip etmenizi isteriz. Daha çok videomuzda bildirimi sizlere gelecektir. Bu bizleri daha fazla insana görüntülememizi sağlayıp doğru bir adres olup olmadığımızın bir göstergesi olacaktır. O yüzden destekleriniz için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, cümleni devam ettirelim. Nasıl bulduğumuzdan bahsettik, nasıl güvendiğinden bahsettik. Aradın, bana ulaştın, yaşını evet, sorduk. Evet. Acaba bekleyelim mi Muhammed dedik. Evet. Dökülmelerin devam edecek. Risklerden bahsettik. Eğer yaptıktan sonra dökülmeler yaşayabilirsin. Var olan saçlarını daha hızlı kaybedebilirsin. O yüzden ikinci bir saç ekimi işlemine şimdiden hazır ol. Çünkü bunlar olağan süreç olabilen. Bunlar kötü tablolarımız. Olmak zorunda değil ama bilin lütfen. Çünkü ikna etmek için bunlar belki bazen bahsedilmeyebilir. Ama genç yaştaki saç ekimi işlemlerinin sonrasında var olan saçların daha hızlı kaybedilip tekrar bir saç ekimi ihtiyacınız olabilir. Bu riske girerek işlem kararı verin. Yoksa ya benim haberim yoktu, ben bilmiyordum derseniz hem kendiniz üzülürsünüz hem karşı taraf üzülür. Bunlara tabii bizim seviyemizdeki olanlar bunları mutlaka söyleyeceklerdir size. Bunu anlatacaklardır karşılaşmamak için böyle bir durumla. Sen de bahsettik ama ben buna girmek istiyorum hocam. Evet, evet. Yapalım, böyle yarım gezmek istemiyorum çünkü şekil vermekte zorlanıyorum falan evet, demiştin. Evet. Sonra sen beni ikna ettin. Evet. Bu da önemli bir konu. Hani genç yaşta yapmayalım cümlemizini kurabilmek de önemli. Evet. Çünkü siz deneyimli bir saç ekim uzmanısınız ve ilerleyen dönemlerde nasıl sonuçlar elde edeceğinizi de biliyorsunuz. O yüzden ben biraz bu konuda tereddütte kalmıştım. Daha sonradan saç ekimi yapmaya karar verdim ve İbrahim Bey de
sağlıklı bir şekilde süreci yönetti ve gerçekten işlemin başından sonuna kadar benim yanımdaydı ve bana gerçekten iyi bir motive edici şekilde yanımda oldu. Yani en önemli kısmı benim tarafımdan yapılıyor. Diğer aşamaları ekibim tarafından tamamlanıyor. Süreç boyunca mutlaka hastanede oluyorum. En son kalkarken son kontrollerinizi yapıp öyle kaldırıyoruz sizi. Yani bu sebepten dolayı işlem basamaklarını hiçbir zaman bir sıkıntılı duruma gelecek bir tabloya sokmuyorum. En son gün sonunu zaten birlikte bitiriyoruz. Evet. Her şeye birlikte başlayıp birlikte sonlandırıyoruz. Böylelikle yani sizin için hizmet alındığınız bir yerde olduğunuzu daha iyi anlıyorsunuz. Birkaç şey daha söylemek istiyorum. Galiba. Evet, arkadaşlar bu işlemde korkulacak bir şey yok. Acı eşiğinizle alakalı bir durum, saç ekiminden memnun kalmanız, saç köklerinizle alakalı bir durum, ya işlemi yapan saç ekim uzmanının bu yöndeki başarısıyla alakalı bir durum. O yüzden ben İbrahim Bey'e saç ektirdiğim esnada kendisiyle kanallarımı açarken sohbet ediyorduk. Kendisinin hiç belki de çoğu saç ekim merkezinin kullanmadığı bir cihazdan bahsetti bana ki bu saç köklerini canlı tutan, bunları bu şekilde muhafaza edip saçları da o şekilde ektiğini söyledi ve gerçekten iyi bir sonuç almamda bu titizlikle çalışmasındaki emeğin olduğunu düşünüyorum. Evet, buradaki bahsettiğimiz konu özel bir cihazın 2017'de Türkiye'ye kazandırmıştık. Dünya Seçim Örgütü Kongresi Los Angeles'ta, Amerika'da yapılmıştı. Oradan getirdik. Daha uzun saatler dokuların korunmasını sağlayan bir faktör oluşturur. Bu da başarı seviyesini artıran bir nokta. Biraz pahalı olduğu için her klinikte bulunması biraz zordur. Hani bizim hassasiyetimizdeki yerlerde olabilecek bir cihazdır. Onu da zaten bütün odalarımda hepsinde bulunduruyorum. Çünkü önemli detaylardan bir tanesi. Ağrı acı eşiği dediği gibi Muhammed'in de, yani ağrı eşiğiniz çok fazla düşük değilse çok hassas uygulamaların sayesinde rahatlıkla lokal anestezi kısmındaki o ağrıyı atlatıyoruz. Hızlı güne yetiştirmek için dışarıdan böyle taşeron ekiplerle çalışmıyorum arkadaşlar. Hepsi staff ekibi. O yüzden de hassasiyeti yüksek seviyede bir şekilde lokal anestezimiz uygulanıyor. Evet, bir 10-15 dakikalık, hani 10 üzerinden normal kliniklerde dediğimiz bu ağrı acı çekenlerin yaşadıkları 7-8-9'sa, 10'sa bizde 2-3-4 seviyesinde ağrı eşik seviyesine göre değişiyor. O da 10-15 dakika. Ondan sonra geçti. Niye başladık? Netflix'ten film izlemeye. Netflix'ten film izledik. Muhabbetimiz, sohbetimiz derken ben kendi adıma konuşayım. Ben hiç acı hissetmedim. Ufak iğnelerin çok ufak minimize edecek düzeyde, illaki ufak da olsa acı olur. Ama kendi adıma söyleyeyim, acı eşiğim yüksek olmalı ki ben bu süreçte çok kolaylıkla atlattım. Bu yönde eğiliminiz varsa cesarete ihtiyacınız var ve doğru yerde olduğunuzu düşünüyorum. Kendim bu sonuçtan gayet memnunum. Eğer memnun olmasam şu an böyle bir video da çekmezdik. İbrahim Bey ile de bu şekilde samimiyetimiz olmazdı. Kendisine çok minnettarım. Her konuda çok teşekkür ediyorum. Yani buradan şöyle bir saça kavuşacağımı bilmek o acı değil. 4-5 katında çekmeye razıyım dedirten bir sonuçtayız. Evet, gayet güzel şeylerden bahsettik. Zaten amaç burada sizlere sonucu göstermekti. Anlatmayla saç ekim sürecini bitiremeyeceğiz. Her videoda farklı konular değiniyoruz. Hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü her videoda güzel güzel konulara değinmiş oluyoruz. Ben geldiğim için çok teşekkür ederim Muhammedciğim. Birçok insana yol gösterici bir pusula olacaktır bu da. Ömür boyu böyle saçların ahenkle böyle tarayabileceğim modelde kalsın diliyorum. Sizlere de hayal ettiğiniz saçlarınıza kavuşmanızı diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.